Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de günün değerlendirmesini yapalım. Yarın etkinliklerini, paketlerini falan inceleyelim. Arkadaşlar kaynak canavarları yarın yok, bilginiz olsun. Videonun sonunda biraz bunun üzerine değerlendirme yapacağız. Hızlıca etkinliklere geçiş yapalım. Evet, giriş hediyeleri. Şurada krallıkların emsali var. Bunun eser olarak geleceğini zaten söylemiştik. Tabi herkes kahraman olarak bekliyor burayı. Ücretsiz paralı kahraman almak için. 4 fırsattan biri hala devam ediyor. Şu şekilde krallık emekleri. Evet, buzlu talimatların başlayacağını görüyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda şöyle labirent mücadelesinde hala o yeni lider görünümünü veriyor. Şuradan bakalım sıralamadan. Bayağı kişi almış durumda. Full kaptanlarda hep görüyorum. Gizemli duayen. Evet, Lonca Festivali arkadaşlar sürmekte. Şöyle baktığımız zaman tek kişilik etkinlik, cehennem etkinliği, mücadelede artı 100 hız etkinliği devam ediyor. Yarın tek kişilik etkinlik şu şekilde bir üçlüyle başlıyor. Şöyle cehennem etkinliğine bakalım. Anlaşma birleştirle başlıyor. Evet. Krallık Savaşı da zaten bitti. Krallık savaşlarınız nasıl geçti arkadaşlar? Nasıl bir eşitleme yapmışlardı? Sizce krallıklar dengeli miydi? Nasıldı bir durum? Örnek mesela bizde şimdi bir sağ tarafa gösteriyor, bir sol tarafa gösteriyor. 2 katı ya da sizi hedef alan krallıklar var biliyorsunuz. Bizde mesela iki tarafa gösteren krallıklar normaldi ama bizle alakalı olmayan tam karşıdaki hiç bize 2x'i falan gösterme durumu yok. O tam tersi. O mesela niyeyse hep bizim krallığı hedef almıştı. Krallık da bayağı kişi falan sıfırladılar. Çok kötü krallığa çöktüler. Örnek mesela. Sizlerde durum nasıl oldu? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Yorumlarda krallık savaşını da bu şekilde konuşalım. Uzun zamandır yani böyle bir dengesiz şey yoktu. Bu krallık savaşında örnek bir dengesizlik yaşandı. Bir tane krallığı çok sağlam olarak koymuşlardı diyebilirim. Şimdi arkadaşlar hasat neşesi diye paket var. Sınırlı süre flash fırsatlarda. Şöyle bir içeriği var. Eser kutusu olarak geliyor. Hızlandırıcı geliyor. 50 saat. Evet. Savaş. Ama içeriğine baktığında önemli mi değil mi? Artık eserleri baz alıyorsanız düşünebilirsiniz. Onun haricinde zaten şöyle altın ayakkabı sikkesi paketleri devam ediyor. 4-5 paket, 6 paket bayağı da paketini bırakmışlar buraya. Evet, bazı kişilerde görüyorum 1000 top çıkmış mesela. Neyse, oraya geleceğiz. Süper bonus paketleri var yarın. Canavar yıldızlama ile alakalı 3 paket halinde geliyor. Kutsal kılıç 3 paket halinde devam ediyor. Arkadaşlar yeni krallıklarda bu kutsal kılıç hem onlara ait şeyi var, etkinliği var bu kutsal kılıcın, hem de daha kolay alabiliyorlar yeni krallıklarda. Bilginiz olsun. Şöyle ebedi hazineler, eser geliştirmeleri, labirent mücadelesi paketi. Evet, kahramanca karşılaştırma demiş. Karşılaşma şöyle
Buradan istediğiniz kahramanı alabiliyorsunuz. Yeni kahramanlar da orada var zaten. Evet, şöyle bakalım. Malzeme furyası, eser, ölümsüzlük görüyoruz. Evet. Bunu aldığınızda direkt aktifleşmeye başlıyor. Artık rengi hangi renkse. Bu da okçu menziliyle alakalı. Usta, aşçı olarak 2 tane ayrıyeten kahraman koymuşlar. Yarın mağazada. Şöyle bakmaya devam edelim. Savaş mahareti, kanatlandıran paket, yıldız taşı. Evet, yarın buz kanat geliyor diyor. Buz kanat paketi var. Gölgenin kanatları olarak da ayrıyeten burada paket var. Şimdi canavarlara geçelim. Arkadaşlar, yarınki canavarlardan bir tanesi kara kanat olacak. Bir diğeri ise buz kanat olarak gelecek. 2 tane canavar, bilginiz olsun. Dediğim gibi kaynak kahramanları artık yok. Evet, şu yenilenmelere bakalım. Ordu Kolezyumunda artık arkadaşlar yenilemenizi yapın. Kendinizi bir ileri atın. Şu şekilde kapalı kalırsanız biliyorsunuz ki size oradan ödül vermiyor. Puanlama vermiyor. Labirentte durum nedir diye bakalım. Evet, daha 2 günlük süre var. Şöyle buradaki ekipman parçalarından alabiliyorsunuz. Evet, eserlerin falan durumu belli. Şimdi Lordlar topuna gidelim. Lordlar topunu şimdi kaçtır biz video olarak atmadığımızdan dolayı buraları takip edemedik. Fazla da ayakkabı toplayamadık ama yine de elimizde ne varsa şimdiden bir oynayalım. Şu zaten ikinci kez geldi. Şu anda 4 günlük bir süresi var. Elimizde 25 tane birikmiş. Buradan paketten aldık zaten bunu. Evet. O zaman bir girelim. Evet, Kraliyet Santrası. Sınırlı süreli olanları çoğu kişi zaten almış. Ama geri kalan gol yürüyüşünü falan filan daha kimsede görmedim. Bunu birkaç full kaptanda gördüm. Rota teması alanlar var. Şöyle hızlıca oynayalım. Bir bakalım ne yapacağız. Evet. Şurada 3'te 3'ü yaptık. Evet, bunu da tamamladık. 2 tane daha geldi. Evet, şimdi eldiven lazım bize. Bir tane aldık. 2 tane eldiven lazım. Evet, 3 tane birden eldiven geldi. Onu da tamamladık. Şimdi 3 tane top lazım. Otomatik oyun atalım ya. 3 tane top lazım.
Bir tane kaldı. Evet, bir tane daha geldi. Neyse, bunu bitirsin. Evet, şu şekilde bitirdik. Evet, 5'e kadar geldi. 25 tane ayakkabıyla 5. şuradaki aşamadayız. Bir tane daha atsak şu sınırlı süreliği alacağız. Yani ne kadar gidebilir? 30'a geldiyse, evet, daha süresi var. Belki şu 100 falan yapılabilir diye düşünüyorum. Ama şuraya gitmek bayağı bir zor. İlla ki para harcamak lazım. Bazılarında ama şey görüyorum. 100 tane top çıkabiliyor. Bu niye yanıp sönüyor diye bakıyorum. Evet, şuradan paketleri açalım. Bazı kişilerde 1000 top zafer topu çıkmış. Şu zafer topu 1000 olarak çıkanlar var arkadaşlar. Yok değil. Bilmiyorum, bize de uğrar mı? Şuradan bir 80 aldık. Şunu beşli açayım. Beşli gelsin demedim. Beşli açacağım dedim ya. Bak, bunda biraz güzel geldi. 122 tane geldi. Evet. Şuna tekrar gidelim. Evet, şöyle baktığın zaman sanki bir kale temasını ücretsizmiş gibi görmeye başladı gözlerim niyeyse. Çünkü dediğim gibi bu hesapta para harcamıyoruz. Biz buna ücretsiz olarak açtık. 200'ün üstünde biz top biriktirdiğimize göre hala süresi var. Hala 13 günlük süre var. Sanki ben bunu bir ücretsiz görüyor gibiyim arkadaşlar. Yani alma ihtimaliniz demek ki var. Çünkü daha oyunun yarısına gelmedik. 3'te birindeyiz diyebilirim. Onun için kale temasının ücretsiz olma ihtimali demek ki var. Evet. Şöyle baktığımız zaman kale temasını almayan biri için mesela şu toplanan şeye göre bayağı yine malzeme alınır yani. Şöyle emojiler gibi. Şurada zafer golü var. Şu belirleyici an var. Evet, şu da ücretsiz zaten. Yani bu da alınabiliyor. Şu an biz alabiliyoruz mesela. Basitmiş yani avatar. Evet arkadaşlar, bu şekilde demek ki kale teması ücretsiz alınabilir. Dikkat edin, her gün oyuna girişlerinizi yapın. Her gün işte bunun için jetonunuzu alın. Şu ayakkabıları toplayın. Boş geçmeyin ki yapabilirsiniz. Yoksa para harcamıyorsunuz. Atıyorum 1-2 tane ayakkabıya sonra ihtiyacınız kalacak. Para da harcamadığınız için bu sefer boşa gidiyor. Şimdi kaynak canavarlarıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar, kaynak canavarları bildiğiniz nostaljiydi. Yani eskiden milletin çok ihtiyaç duyduğu bir şeydi, sistemde o kaynak canavarları. Ama millet niyeyse toplamadı. Tamam, anlayabiliyorum, az geliyordu. Ama azar azar toplayarak illaki çok toplanıyor. Bir de çantanıza direktmen gidiyor. Çoğu kişi artık işlerini botlara bağlamış. Kaynak kalelerine, kaynak botlarına falan. Onlara bağladığı için krallıklarda boş boş, çoğu krallıkta hiç toplanılmadı. Bizim krallık da dahil. Yani böyle krallıkta normal canavar avlayacağım mesela, avlayamıyorsun. Diğer kaynak canavarların ortadan kalkması lazımdı.
O da avlayamıyorsun yani, o şekilde duruyordu. Yani milletin dediğim gibi toplaması lazımdı, azar azar. Hiç olmazsa kaynak toplanırdı. Dün mesela ben denk geldim, 1.5-2B bir canavardan çantaya atanı gördüm. 2B bir canavardan. Yani o şekilde bir çanta doldurabilirdiniz bence. Ama az veriyor diye kaçmaya çalışan çok kişi gördük. Dediğim gibi artık bir daha gelir mi gelmez mi, sanki etkinlik tutulmadı gibi. Yeni krallıklarda illaki onun peşine düşüyorlardır ama eski krallıklarda onun mücadelesi olmadı, bilginiz olsun. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.